Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz cihazın ismi HDI-M 8500C. Blancom'un DVB-C modülatör cihazı. Bu cihazın prospektüsünü görüyorsunuz burada. 8 tane veya 12 tane HDMI girişi olabiliyor. Üst üste 2 tanesini koyarsak da 24 tane HDMI girişi oluyor. Ve çıkışları da QM dediğimiz DVB-C sistemde bir cihaz. Hemen bazı özelliklerine bakalım. Cihazın kataloğunda da görüldüğü gibi HDMI girişleri var. Aynı zamanda IP girişi yapabiliyorsunuz ve DVB-C tünel girerek de çıkışa yayın verebiliyorsunuz. Çıkışında da DVB-C paketleri var. Bu paketler 4 tane bu cihazda. Yani 4 QM paketi yaparak istediğiniz şekilde bu yayın paketlerini doldurabiliyorsunuz. Çünkü aynı zamanda cihazın MUX özelliği var. Yani müzik kanalları, spor kanalları, haber kanalları gibi her uydu transponder'dan ilgili kanalları alarak bu şekilde sıralama yapabilirsiniz ve seyredilecek yerde daha düzenli bir kanal listesi oluşabilirsiniz. Hemen teknik özelliklere bakıyoruz. Video girişlerini burada da gördüğünüz gibi çok çeşitli olanaklar var. Çıkışlar gözüküyor. Ses ve multiplexing özelliği biraz önce söylediğimiz girişler 8 tane HDMI veya 12 tane HDMI, DVB-C tuner dediğimiz mevcut başka bir kaynaktaki QM yayınları girebiliyorsunuz. Bir de 2 tane data girişleri var. Buradan da UDP, RTP gibi IPTV kanallarını girerek yine bu QM modülatöre verebiliyorsunuz. Çıkışlarında aynı zamanda hem RF yani DVB-C QM modülasyonlu DVB-C çıkış olduğu gibi aynı zamanda IP çıkışları da verebiliyor. Bunlar da ne işe yarıyor? Bunlar da mevcut kurulu sistemde insanların çoğu televizyonlarından izlerken bu yayınları aynı zamanda yerel network'ten bilgisayarlardan artı iPad'den iPhone gibi cihazlardan VLC player'la izleme imkanınız var. Yine cihazın diğer özelliklerine bakıyoruz. Şimdi hemen cihazın içine girelim. Yani cihazımızı kontrol edelim. Cihazı kontrol etmek için herhangi bir web tarayıcı açıyoruz. Ben burada Mozilla Firefox açıyorum. Ve bu kontrol edeceğimiz cihazın IP adresini giriyoruz. IP adresimiz 192. Bana hemen soru sordular. 192 168 2 136. Cihazın IP adresini yazdığımızda hemen karşımıza bir kullanıcı adı ve parola soruluyor. Burada demo cihaz olduğu için admin diyoruz bunlara. Admin ve admin diyelim. Ve cihazımıza girelim. Kaydetme dedik. Şu anda cihazımızın Web Management dediğimiz webten kontrol arayüzüne girdik. Hemen ilk enkoder modülatörümüzün durum bölümüne baktığımızda cihazın yazılımı, versiyonu, çeşitli özellikleri var. Ana menülere şöyle bir bakalım. Ana menü parametrelerinde modül 1 bölüm var. Cihazda 2 tane modül girişi var. Birinci enkoder grubu. Şu an birinci enkoder grubunun birinci kanalından bir HDMI yayın girdik. 8 bitrate değerinde. 8 megabit bitrate değerinde. Ve videomuzu kilitledik. Yeşil gözüküyor.
Bu ikinci modül girişimiz. Bundan da 4 tane HDMI giriş yapabiliyoruz. Tünerimiz var. Tüner girişimizden de harici bir takım yayınları alabiliriz. DVB-C formatında. IP stream yapabiliriz. Ve yine modülatör çıkışımız. Modülatör çıkışımızda da yaptığımız yayının DVB-C frekanslarını görebiliyoruz. Hemen bu arada VLC player'ımızda da yaptığımız yayınların durumunu görelim. Evet. Şu anda yayınımızı izliyoruz. Büyük ekran alalım. Ve ekranımızı küçültelim. Bu cihazın en büyük özelliği, yürüyen bir yazı koyabiliyoruz duyuru anons için. Bir de şurada görüldüğü gibi logo koyabiliyoruz. Bu logomuzu veya reklam bannerımızı hareketli de yapabiliriz. Şu örnekte olduğu gibi sabit de yapabiliriz. VLC player'ımızı biraz alta alalım. Evet. Modülatör bölümü ana menüdeki parametrelerde 4 tane QM sistemle modülasyon yaptık ve bunların çıkış frekanslarını görüyoruz. 690, 698, 706, 714 ve QM parametrelerini görüyoruz. Ve 4 tane modülatörümüzün yeşil ışıkların yandığı da bunun çıkış yaptığını gösteriyor. Yine IP çıkışımız da olabiliyor. Ben burada bir tane paket IP çıkışı yaptım. 224.222 port numarası da 2001. Bu şekilde hem RF dediğimiz radyo frekans kısaltmasıyla koaksiyel kablolarla yayınları alabiliyoruz. Hem de bu örnekte görüldüğü gibi yerel network'e bağlı bilgisayarlarımızdan, iPad'lerimizden, laptoplarımızdan bu yayını izleyebiliyoruz. Özellikle kurumsal televizyon merkezi yayıncılıkta bu çok önemli bir şey. Sadece insanlar televizyon cihazlarına bağlı kalmadan diğer olanaklarla da izleyebilme imkanları var. Hemen devam edelim modülatörümüzün özelliklerine. Network bölümünde, sistem network bölümünde görüldüğü gibi NMS yani kontrol web arayüzümüzün değerleri görülüyor. Kodlu yayınları çözmek için yine network değerleri görülüyor. Data dediğimiz çıkışlar. 2 tane Ethernet çıkışı var cihazın. Gerektiğinde ayrı ayrı network altyapılarına gönderilebiliyor. Onları da buradan görüyoruz. Hemen kodlu yayınları verme durumlarına bakalım. 4 tane CAS dediğimiz kodlu yayın iletim sistemi var. Yine TS Configuration bölümüne bakalım. Bu 4 tane paketimizin çıkışlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Örneğin ben birinci paketi ne yapmışım hemen bakalım. Evet. Bir HDMI girişten 2 tane de tünerden girmişim. Bu şekilde yapmışım. Yine parametrelerden birinci modüle bakıyoruz. Birinci modülümüzde 4 tane HDMI girişimiz vardı. Ve bu 4 tane HDMI girişinden istediğimiz yayınları DVB-C paketlerine dönüştürebiliyoruz. Ses ayarları, sistem ayarları ve durumu. Buradaki değerlerden de network parametrelerimizi görebiliyoruz. Password dediğimiz ilk girişteki NMS sistemin kullanıcı adı ve şifrelerini değiştirebiliyoruz. Configuration bölümünde yaptığımız değişiklikleri save tuşuyla hafızaya alıyoruz. Restore tuşuyla
bir gerideki değerlere dönebiliyoruz. Fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. Backup alabiliyoruz ve bilgisayarımızda oluşturduğumuz bazı değerleri yükleyebiliyoruz. Bunlar da diğer özellikler. Daha da önemli olan OCD bölümümüze girelim. OCD bölümümüzde biraz önceki VLC Player örneğimizde gördüğümüz gibi biz bu cihazda sisteme, yani merkezi uydu televizyon tesisatımıza istediğimiz televizyon kanallarının üzerlerine altyazı, şu andaki uygulamada olduğu gibi görüyorsunuz, altyazı ekleyebiliyoruz. Logo ekleyebiliyoruz veya bu logo olmaz, reklam banner olabilir. Hemen bunu nasıl yaptığımızı da görelim. OCD ayarları dediğimiz kısımda 3 tane bölüm var. Logo girişi, caption dediğimiz yürüyen yazı veya duyuru anons girişi ve QR kod girişi. Bunu bu modülatörümüzde istersek grup olarak ayrı ayrı yapabiliriz. İstersek buraya basarak tüm hepsini, bütün modülatörün kanalları şeklinde yapabiliriz. Şu anda görüldüğü gibi ben bilgisayarımdan bir logo seçtim ve bu logoyu cihaza ilave ettim. Şu an görülmekte. Ve yine şu bölümde QR kod yükleyebiliyoruz. Bunu da şöyle bir pratik olarak düşünün. QR kodu yüklediğimizde ekran ve ekranlar üzerinden cep telefonumuzu tutarak bu siteye girilebiliyor herhangi bir reklam durumunda. Altyazımızı da şu bölüme yazarak create dediğimiz oluştur kısmından yapıyoruz ve yine alt menüde apply tuşuyla basarak uygulamış oluyoruz. Hemen bir uygulama yapalım. VLC Player'ımızda şu an kayan yazımız var. Bu kayan yazımızda bir değişiklik yapalım ve yeniden duruma bakalım. Saat 20'yi 19 yapalım. Ve Apply tuşuna basalım. Apply tuşuna bastığımızda uygulamamız gelecektir. Evet, uygulamamız geldi. Hemen VLC Player'da bu yayınımızın durumuna bakalım. Bu arada sesimizi de açalım. Kabuklu karidesler yazın. VLC programında